Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Türk lirasındaki oynaklık, bu volatilite devam edecek mi? Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü %1,66'lık yükseliş ile 1784 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 50,2 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Dün en yüksek 1791 seviyesini görürken en düşükte 1746 seviyesini test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %0,55, S&P 500'de %0,17, Nasdaq endeksinde ise %0,50 düşüşle kapattığını gördük. Avrupa borsalarında ise karışık seyir hakimken Asya piyasaları da Avrupa piyasalarını seyrediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kurdaki rekabet gücü, yatırım, üretim ve istihdamdaki artışa yol açar sözleri sonrası dolar Türk lirası kuru yeni bir rekor kırarak 13,46 Türk lirasını test etti. Euro Türk lirası kuru ise 15,16'yı geçerken sterlin Türk lirası tarafında ise ilk defa 18 Türk lirasını görmüş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi Türk lirasındaki baskı oluşturmayı sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türk lirasında yaşanılan sert hareketlerin ardından Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili detay paylaşılmazken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurlarındaki yaşanan atak konusunda vatandaşları ve şirketleri uyararak gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları var açıklamasını yaptı. Kurda yaşanılan yükseliş ve ardından gelen dalgalanma sonrası birçok sektörün fiyatlama mekanizmasında da bozulmaların yaşandığını gördük. Kurdaki yaşanan gelişmeler gübre ve zirai ilaç satışlarının geçici olarak durdurulmasına neden olurken ev ve otomobil satışlarında da aksaklıklara sebep oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Murat Akyüz, kur sıkıntısı ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan dolayı üreticilerin ham madde bulmakta zorlandığını söyledi. VIOP'ta yani vadeli işlemler opsiyon piyasasında döviz ve altın vadeli işlemlerin sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limit oranı dün için %20'ye çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, giderek artan enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla acil durumlarda başvurulan stratejik rezervlerin 50 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldı. Euro bölgesinde özel sektör faaliyetleri Kasım ayında enflasyon ve 4. dalga endişelerine rağmen hızlanırken Euro bölgesinde öncü hizmet PMI endeksi Kasım ayında yükseliş gösterirken imalat PMI endeksi de ufak bir yükselişle yükseliş seyrini sürdürdü. Birleşik PMI endeksi de aynı seyri devam ettirirken şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında 8 günlük tepe oluşumu sonrasında dün özellikle 1852 dolar seviyesinin altında kalmayı sürdürürken Powell'ın
yeni FED Başkanı olacağı yönündeki fikir beyanları ile birlikte dolardaki sert kazanımını ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinde belirgin bir yükselişin yaşandığını gördük. Bundan dolayı yeni pozisyonların alış yönünde bir süredir gelmeyen altında 1800 dolar seviyesindeki 200 günlük üstsel hareketli ortalama seviyesine çok yakın. Çok yakın olan 1802 seviyesine kadar da geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1810 dolar seviyesinden de tepki alışlarının gelme ihtimali var. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1805 ve 1832 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1780 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında dünkü kur dalgalanmasının sonrasında benzer bir dalgalanma ile 780 Türk Lirası seviyesinin yükselişi sonrasındaki test ettiğini gördük. Ons altındaki yaşanılan geri çekilmeden daha fazla kurdaki fiyatlama ve yükseliş ana belirleyici etken olmayı sürdürüyor. 750 Türk Lirası'nın üzerinde kalıcı olması durumunda yukarı yönlü hareketlerin yaşanabileceğini sizlere söylemek isterim. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 780 Türk Lirası ve 800 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası bir aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 720 ve 700 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.